Londra'dan herkese merhaba. Dünya çok ciddi bir sağlık sınavı veriyor ve bu savaş büyük. Virüs hızla yayılıyor. Bu virüsün bilinen adı korona. Koronavirüsü en çok yaşlıları etkiliyor ve ölümler daha çok 50 ila 90 yaş aralığında görülmekte. Ölüm oranı şu anda dünyada %21,9. Çocuklar ve gençler bu hastalığa yakalansalar bile ya farkında olmadan atlatıyorlar ya da çok az etkileniyorlar. Daha çok çocuk ve gençler taşıyıcı bir rol üstleniyorlar ve bu anlamda sosyal mesafe çok ama çok önemli. Genel olarak virüsler hakkında size birkaç bilgi vermek istiyorum. Virüsler yaşamlarını devam ettirebilmek için canlı organizmanın yaşamlarına muhtaçtırlar. Yani koronavirüsü zamanla kendi varlığını koruyabilmek için mutasyona uğrayarak insan canlı organizmasında ölümcül hasarlar bırakmadan yaşamayı öğrenecek. Fakat bu ne zaman kimse şu anda tam olarak kestirebilmiş değil. İngiltere'de aslında bu tezi kuvvetle savunarak ciddi önlemler almamaya başlamıştı. Fakat vaka sayısındaki hızlı artış ve ölümlerdeki belirgin artışlar İngiltere hükümetinin bir dizi önlemler almasına sebebiyet verdi. Fakat bu önlemler yeterli mi, değil mi? Bunu zaman gösterecek ve bu zaman süreci içerisinde belki binlerce insan hala infekte olmaya ve ölmeye devam edecek. Peki biz dünya olarak gerçekten bu virüse karşı hazır mıyız? Bu virüsle gerçekten iyi bir şekilde şu anda savaşabiliyor muyuz? Doğrusunu söylemek gerekirse dünyadaki yatak sayılarına ve solunum cihazları, ventilatör adı verilen solunum cihazlarına yeterli oranda sahip değiliz. Ve bu vaka sayısının hızlı artışında bizim vakalara yeterli oranda yatak sayısı sağlayamamamıza sebebiyet vermekte. Şimdi size ilginç bir grafik göstermek istiyorum. OECD raporlarına göre binde oranında yatak sayılarını bu grafik göstermektedir. Kırmızı kutucuğun olduğu sütun Türkiye'yi göstermektedir. Yaklaşık yatak kapasitemiz binde 3. Hemen bir sıra gerimizde Amerika Birleşik Devletleri var. Bizden 3 sıra geride de İngiltere. Türkiye'nin yatak sayısı yetersiz ama İngiltere ve Amerika'nın durumu bizden daha vahim. Tabii gerilerde Kanada, Danimarka, İsveç gibi ülkeler var. Gerçekten ilginç. Peki üst sıralarda olan ülkeler hangisi? İlk sırada Japonya, ardından Kore ve Rusya gelmekte. Şimdi size İngiltere ile ilgili biraz daha çarpıcı bir grafik göstermek istiyorum. Bu grafik Türkiye'nin de durumunu özetliyor gibi. İngiltere'nin önde gelen üniversitelerinden Imperial College London araştırmasına göre en altta görmüş olduğunuz kırmızı düz çizgi yatak kapasitesini göstermekte. En yukarıda gördüğünüz siyah grafik hiçbir şey yapılmazsa vaka sayısının yatak sayısının ne kadar aştığını görüyoruz. Sadece vaka izolasyonu yapsanız bile vaka sayısı pik dönemde yani Haziran ayında 200'e yakın. En iyi ihtimalle çok ciddi önlemler alıp 70 yaş üzerindeki yaşlılarla aranıza sosyal mesafe koyup herkesi karantinaya alıp vaka izolasyonunu maksimuma çıkarsanız bile vaka sayısı ile yatak sayısı arasında neredeyse 100 kat fark var. Maalesef bu durum Türkiye için de geçerli. Acilen çok daha fazla teste, yatak sayısına ve ventilatör adı verilen solunum cihazlarına ihtiyacımız var. Bu arada da hepimiz de hijyene dikkat etmeli, sosyal mesafeyi korumalı, birbirimize saygı duymalıyız. Grip salgınlarının tarihine baktığımızda 1918 yılından başlamak üzere İspanyol gribi adı verilen
bir grip türü ortaya çıktı. Aslında İspanyol gribi İspanya'da ortaya çıkmadı. Sadece İspanyol gazetelere o dönemde sansür uygulanmadığı için İspanyol gazeteler bunu yayınlayabildiler. Ve adı İspanyol gribi olarak belirlendi. İspanyol gribi dünyada yaklaşık 50 milyon insanın ölümüne sebep oldu. Ve bu rakam neredeyse İkinci Dünya Savaşı'ndaki ölen insan sayısı kadar. Daha sonra 1957 yılında Doğu Asya'da Asya gribi ortaya çıktı. Ve Asya gribi de 1,1 milyon insanın yaşamına sebebiyet verdi. Bundan tam 10 yıl sonra H3N2 adı verilen Covid-19 gibi yani koronavirüsü gibi daha çok yaşlıları öldüren bir virüs ortaya çıktı. Bu virüs yaklaşık 1 milyon insanın hayatına mal oldu. Ve 2005 yılında göçmen kuşların başka ülkelere bu virüsü taşıması sonucunda 61 ülkeye yayılan kuş gribi ortaya çıktı. Ve bu kuş gribinde bir sürü insan infekte olmasına karşın sadece yüzlerce insan hayatını kaybetti. Son olarak 2009 yılında son 50 yılın en büyük salgını olarak Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edilen domuz gribi ortaya çıktı. Domuz gribi H1N1 virüsü olarak adlandırılmaktaydı ve şu anda dünyada 150 ila 500 bin civarında insanın domuz gribi yüzünden öldüğü düşünülmektedir. Ve son olarak da koronavirüs. 25 Mart 2020 itibariyle koronavirüse yakalanan kişi sayısı 468.557. Erkeklerin ölüm oranı kadınlardan daha fazla. Kalp, diyabet, hipertansiyon hastaları daha fazla risk altında. İngiltere'de yaklaşık 10.000 insan bu virüse yakalandı. 1452 daha yeni vaka var. Ve toplam 500'e yakın insan yaşamını yitirdi. Türkiye'de ise yaklaşık vaka sayısı 2500 ve 561 yeni daha vaka var ve 59 kişi yaşamını yitirdi. Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de ilk başlarda eksponansiyel bir artış vardı. Ve bu hızlı artış hala devam etmekte. Londra'da maalesef durumlar iyi değil. Vaka sayısı gittikçe artıyor ve artacak. Sadece benim yaşadığım semtte 3 gün önce 62 vaka vardı. Şu andaki vaka sayısı 85. 3 gün önce çekmiş olduğum bir videoyu sizinle paylaşmak istiyorum. Gelin hep beraber Hackney'de çok yoğun bir bölgeyi ziyaret edelim. Şu anda Dalston'dayım. Dalston metrosunun önü burası ve burası ciddi anlamda kalabalık olurdu. Belirgin bir düşüş var ama yine de aslında insanlar burada çok duyarlı değil. Gördüğünüz gibi yine insanlar geziyor. Dilerim vaka sayısı çok fazla artmaz. Şu anda aslında burada 62 insan koronavirüse yakalanmış durumda bu bölgede. Sanırım en fazla koronavirüse yakalanan bölgedeyim şu anda. Yani Hackney'de, Dalston bölgesinde. Sabah saat 10 ve şu anda sabah saat 10 olmasına karşın çok hızlı bir şekilde rafların boşaldığını görüyoruz. Gördüğünüz gibi Londra'da da insanlar hala çok rahat. Son birkaç gündür havaların da güneşli olması ve okulların da bu şekilde kapanmasından dolayı insanlar kendilerini dışarı attı.
ve birçok insan parkta. Overground ve undergroundlar eskisi kadar olmasa da hala kullanılıyor. Hala bisiklet turlarının olduğunu görmekteyim. Hala dışarıda bir sürü koşan insan var. Bu durum gerçekten kaygı verici. Dilerim vaka sayısı daha fazla artmaz. Böylesine büyük şehirlerde vaka sayısını azaltabilmek için ciddi yaptırımlara ihtiyacınız vardır. Ciddi izolasyonlar, sosyal mesafeler sağlamak zorundasınız. Aksi takdirde vaka sayısının ve ölü sayısının önüne geçmek gerçekten çok zor olacaktır. Başka yayınlarda buluşmak umuduyla sevgi, saygı ve sağlıkla kalın.